Merhaba herkese, katıldığınız için teşekkür ederim. Ben Yasemin Özlem Yılmaz, Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Okul öncesi eğitimi anabilim dalındayım. Mezuniyetim ama fen bilgisi üzerine. İlk lisans, yüksek lisans ve doktoramı fen bilgisi eğitimi üzerine yaptım. Benim aslında çevre konularını çalışmaya başlamam 2010 2005 yılı, 2005-2008'de başladım. Evet, 2015 yılında iklim değişikliği ile ilgili yapmış olduğumuz bir projeyle başladı. İklim değişikliğinin ne olduğunu o dönemde daha çok teşekkür ederim. O dönemde daha çok küresel ısınmadan bahsediyorduk. Farklı isimlerle anılıyordu. Ama iklim değişikliği olarak bugün günümüzde daha hatta iklim krizi olarak adlandırdığımız konuyu ne kadar farkındalık geliştirildi bu konu üzerinde diye bir çalışmayla başladık. Daha sonra bu konuda farkındalık geliştirmek için ilk ve ortaokullarla ve onların öğretmenleriyle kapsamlı bir proje yapmıştık. Tüm Türkiye'yi kapsayan. Ve benim de ilgim bu şekilde başladı aslında. Daha sonra dönem dönem ilgilendiğim bir konu haline geldi. Ama şimdi Eğitim Fakültesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim adında bir seçmeli ders, genel kültür müydü, meslek bilgisi seçmeli dersi veriyorum. Ve aynı zamanda erken çocukluk döneminde çevre eğitimi dersini veriyorum. E, iklim değişikliği konusuna böyle bodoslama girmek yerine ilk önce şöyle bir konumuzdan başlayalım istiyorum. Evet, çok böyle bir sürü slaydım yok. Ama çok kısaca durumu özetleyebileceğim bir slide hazırladım. Evet, bu bizim dünyamız. Dünyamız bildiğimiz şu anda üzerinde yaşam olan tek gezegen, Güneş sistemindeki tek gezegen. Belki ulaşamadığımız yerlerde farklı canlılar da vardır, bilmiyoruz. Belki bizden daha ilerilerdir, belki daha mikroskobik düzeydelerdir. Ama bunun arayışı içerisindeyiz yüzyıllardır. Ama baktığımız zaman dünya şu an için üzerinde yaşam olan tek gezegen ve görmüş olduğunuz işte Ay'dan görülen Apollo 11 ile çekilmiş hali, işte Satürn'den görünen şuradaki minik nokta, Messenger Spacecraft'tan Merkür'den görünen şuradaki küçük nokta ve yanındaki Ay uydusu ve Voyager 1 ile çekilen şuradaki minik nokta bizim yaşadığımız gezegenimiz ve şu an için en azından başka bir yere gidebilirliğimiz de yok. Başka bir yerde yaşayabilirliğimiz de yok. Ee, buraya, buradaki küçük mavi noktada yaşamaya devam edeceğiz. Burası bizim evimiz olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki bu evden başka bir yere gidemiyoruz. Burası bizim evimiz madem ki. Ee, o zaman bu evi iyi doğru korumamız gerektiğini düşünüyoruz, değil mi? Yani bu evde yaşayacaksak evimizi hani temiz tutalım, evimizi koruyalım, evimizi işte uzun yıllar o evde yaşayabilelim istiyoruz. Hatta bunun için ekoloji kelimesi çok güzel bir kelime. Ekoloji kelimesi Yunanca eko ön ekinden geliyor ve ev anlamına geliyor aslına bakarsanız. Dünyamız olan evin bilimsel olarak araştırılması üzerine bir alan, ekoloji alanı. Dolayısıyla biz bu evi bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Bir şekilde burada hep birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Ancak bu her zaman çok mümkün olmuyor. Yani evimizi ne kadar iyi koruyabiliyoruz? Bu farkındalığımız aslına bakarsanız çok çok geç gelişiyor. Şu anda günümüzde o kadar çok çevre sorunları ile ilgili kavramla karşı karşıyayız ki şu anda ekranda görmüş olduğunuz kavramlar bunların bir kısmı. En öne çıkanı işte küresel ısınma ya da iklim değişikliği, karbondioksit, işte sera gazı etkisi, artan deniz seviyeleri, ormansızlaşma,
Dolayısıyla böyle çok sayıda problemle her seferinde karşı karşıya geliyoruz. Tabii bunun altında yatan birçok sebep var ama en önemli sebep IPCC'nin Intergovernmental Panel on Climate Change, yani iklim değişikliği üzerine hükümetler arası panelin yayınladığı raporlara göre şu anda dünyanın en büyük tehdidi insanoğlu, insanlık. Dolayısıyla dünyayı yok etmeye meteorlardan sonra en yakın olan türüz. Bununla gurur mu duymalıyız? Bununla bu yüzden üzülmeli miyiz? Bunun üzerinde durmalı mıyız? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Gerçekten de dünyanın farklı dönemlerde ikliminin e, daha işte soğuk ya da daha sıcak olduğu dönemlerin geçtiğini görüyoruz. Ancak bu dönemlerin yaşandığında da çok sayıda canlı türünün yok olduğuna tanık oluyoruz. Bize bilimsel araştırmalar birçok canlı türünün dünya üzerinden silindiğini gösteriyor. Bunlardan en bilineni işte bu dinozorların yok olması. Çok ekstrem bir durum yaşandığında ve ani bir durum, ani hava koşullarını, iklimi değiştiren bir durum yaşandığında çok sayıda canlı türünün yok olduğunu gösteriyoruz. Dinozorlar örneğinde de bu meteorun çarpması olarak biliniyor. Meteor çarptıktan sonra yalnızca dinozorlar değil, dinozorlarla birlikte çok fazla sayıda canlı türü ortadan kalkıyor. Canlı türünün ortadan kalkması ile canlıların ortadan kalkması arasında sayı olarak bir fark var. Yani örneğin siz canlı türlerinin %75'i dünya üzerinden silindi dediğiniz zaman belki de canlıların %99'unun dünya üzerinden silindiğini söylüyorsunuz. Çok affedersiniz, bir kapıyı kapatacağım çünkü gürültü geliyor. Evet, dolayısıyla yani bu kadar hızlı gerçekleşen ve dünyanın ikliminde olağanüstü durumlar yaratan olaylar sonucunda gerçekten de iklimin değişmesinin canlıların adaptasyonunu sağlayamayacakları kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve bu yüzden büyük yok oluşlar dediğimiz olayların gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu olaylar şimdiye kadar dünyanın tarihinde vardı. Ancak işte dediğimiz gibi meteor çarpması, aniden işte dünya üzerindeki kara dağılımının değişmesi gibi olaylarla gerçekleşiyordu. Ancak insanlığın gerçekten medeniyet kurabilmesi ve uzun yıllardır dünya üzerinde yaşayabilmesini sağlayan iklim şartları, uzun süredir devam eden iklim şartları bize tarım yapabilmeyi, işte yerleşik bir düzene geçebilmeyi sağladılar ve bu şekilde medeniyetlerimiz, teknolojimiz gelişmeye başladı. Diğer yandan iklimin değişmesini en büyük etkiyi yapan bizler bu medeniyetlerin son bulmasına da neden olacağız gibi görünüyor. Peki 22 Nisan Dünya Günü'ydü. Dünya Günü'nden biraz bahsetmek istiyorum. 22 Nisan neden Dünya Günü? Kim başlattı bunu? Nasıl ortaya çıktı? Ve ne anlam ifade ediyor? Dünya Günü'nü 22 Nisan 1970'te Amerika'da başlayan bir harekette gözlemliyoruz aslına bakarsanız. Bununla ilgili çok güzel bir video var. Onu hemen açıp oradan hani videonun tamamını size izletmek şeklinde değil ama videodan böyle kesitlerle size oradan anlatmak istiyorum. Şöyle, Masolit'in hazırlamış olduğu The Origins of Environmentalism in the United States isimli bir video. Amerika Birleşik Devletleri'nde çevreci hareketlerin başlangıcı isimli bir video. Şimdi bu videoda ben sessiz bir şekilde bir yandan ilerlemesini sağlayacağım. Bu videoda sizlerin de göreceği gibi, bilmiyorum alt tarafını görebiliyor musunuz? Onu biraz şurayı üste alarak devam edeyim. Aslında 1970'te bu işin başlamasından çok önce Amerika'da zaten devam eden bir sivil hareket var. Vietnam Savaşı ile birlikte başlayan bizim çiçek çocuklar diye bildiğimiz
gençlik hareketlerinin, savaş karşıtı hareketlerin, insan haklarını korumaya yönelik hareketlerin yoğun olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi bu videoda yer almıyor ama buna tabii ki zemin hazırlayan çok önemli şeyler var. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok zenginleşmiş olması. Amerika İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekten sanayi anlamında çok ilerilere gidiyor. İnsanların refah düzeyi çok artıyor. Ama diğer taraftan bir de şu gerçek var. Mesela insanların refah düzeyi arttıkça farklı konulara ilgileri de gelişmeye başlıyor. Orta üst sınıf diyebileceğimiz ailelerin eğitimli çocukları, gençler dünyadaki yaşanan eşitsizliklere, sorunlara dikkat çekmeye başlıyorlar. Bunlardan da en önemlilerinden birisi o dönemde Vietnam Savaşı. Bunun doğru olmadığı üzerine gösteriler düzenleniyor. İnsanlar evlerinden çıkıyorlar ve bu hareketi başlatıyorlar, yürüyüşlere katılıyorlar. Dolayısıyla ciddi bir aslında Amerika'da o dönemde devam eden bir aktivist hareket var. Bunu aynı zamanda bilim de destekliyor. Şöyle ki o dönemde bilime ayrılan bütçenin artması, bilimsel çalışmalara destek verilmesi, bilim insanlarının bu alan farklı alanlardaki çalışmalarının da desteklenmesi bilim alanında da önemli gelişmelere yol açıyor. Rachel Carson bu bilim insanlarından bir tanesi. Rachel Carson'dan bahsedeceğiz ama başka bir şeyden daha, yine zemin hazırlayan son bir olaydan daha bahsetmek istiyorum. Basının özgür olması. Basın artık bütün bu hareketlere yer veriyor. Hatta bütün bu hareketlerin savunucusu şeklinde davranıyor. Basın oldukça kuvvetli bir pozisyonda bu dönemde. Rachel Carson 1907-1964 yılları arasında yaşamış olan bir deniz bilimci. Rachel Carson'ın kitabı olan Silent Spring, Sessiz Bahar kitabı çevre hareketlerinde bir dönüm noktası kabul ediliyor. Çünkü Rachel Carson oldukça da doğrudan bir şeyleri ifade etmeyi seven bir bilim insanı. Silent Spring kitabında o dönemde ki yapılan tarım uygulamalarında kullanılan pestisitlerin çok ciddi etkileri olduğunu, deniz yaşamına, canlı yaşamına, toprağa çok büyük etkileri olduğunu bu kitapta ortaya koyuyor. Ve bu kitaptaki tespitleri gerçekten de o dönemde Senato'da yer alan kişilerin dikkatini çekiyor. Ancak o dönemde yaşanan, yani 1960'ların sonunda yaşanan tek sorun tarımsal ilaçların kullanılması değil. New York artan sanayiden, petrol kullanımından kaynaklı ciddi hava sorunları, hava kirliliği sorunları yaşamaya başlıyor. Gerçekten insanların maskeyle gezdikleri bir dönemden bahsediyoruz. Oldukça ciddi hava kirliliğinin olduğu, gözün gözü görmediği dönemlerden bahsediyoruz. Keza Los Angeles'ta 1955'te başlayan hava kirliliği artık insanların çevresel sorunlara olan ilgisini ve farkındalığını artırmaya başlıyor. Gaz maskeleriyle eyleme geçmiş insanları görüyoruz burada. Devamında aslında 1970'te ilan edilen çevre hareketine çok etkisi olan olaylar gerçekleşiyor. Bu olaylardan bir tanesini ben uzun süreler araştırmak durumunda kaldım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Cleveland kentinde, şehrinde ben bir yıl boyunca bilim merkezinde çalıştım. Ve o dönemde o bilim merkezinde yaptığım çalışmalar esnasında daha çok işte o bölgede yaşayan insanların neden o bölgeden göç ettiklerini, neden orada bir iş kurmadıklarını araştıran bir çalışmanın içerisinde yer aldım. Ve orada yaptığım okumalar esnasında çok öne çıkan bir konu vardı. Potomac Nehri'nin yanması. Potomac Nehri, Cleveland'ın ortasından geçen çok büyük bir nehir ve Lake Erie denilen Büyük Göller bölgesindeki göllerden birine bağlanıyor. Lake Erie'nin
o dönemdeki yaşadığı problemleri öncelikle bilim insanları ortaya koyuyorlar. Göller ölüyor diyorlar. Çünkü özellikle o bölgede çelik demir sanayi, petrol rafinerisi, kağıt üretim tesisleri gibi çok sayıda sanayinin atıklarının göle bırakılması sonucunda, ayrıca kanalizasyon, şehrin kanalizasyon atıklarının göle bırakılması sonucunda göldeki yaşam çeşitliliğinin hızla azaldığı, gölün yok olmaya başladığı bilim insanları tarafından duyuruluyor. Hatta öyle bir resim var ki o döneme ait, onu sizlerle paylaşmak isterim eğer bulabilirsem. Bu resim içerisinde geçiyor mu bilmiyorum, bir bakalım birlikte. Sanırım geçmiyordu. O dönemde öyle bir kirlilik yaşanıyor ki Potomac Nehri yanıyor arkadaşlar. Çünkü Potomac Nehri kanalizasyon atıkları, çevresel atıklarla büyük bir atık yığınına dönüşüyor ve o atık yığınının çok küçük bir kıvılcımla geçen bir trenin etkisiyle, trenin yarattığı, trenden sıçrayan kıvılcımla tutuşması ve gölün yanması gerçekleşiyor. Potomac Nehri bildiğiniz alev alev yanıyor üzerindeki çöpler. Bir başka önemli olay Kaliforniya'da gerçekleşiyor. Bir petrol rafinerisinin yüzen istasyonlarından birinde yaşanan arıza nedeniyle petrol deniz üzerine saçılmaya başlıyor. Bu olaylar o dönemdeki aktivist gençliğin de radarında, ama aynı zamanda çevreci senatörlerin de radarında. Bu olaylar sonrasında yaşanan hava kirliliği, su kirliliği, tüm bu olaylar aslında bir harekete dönüşmeye başlıyor ve 1970 yılında Senatör Nelson'ın önderliğinde ve bir Harvard hukuk öğrencisi olan bir başka kişinin önderliğinde, David Hayes, hatırladım ismini, David Hayes'in önderliğinde bir hareket başlatılıyor ve 22 Nisan Dünya Günü olarak ilan ediliyor. Şimdi Dünya Günü olarak ilan edilmesinin bir takım etkileri var. Bu aslında çok beklenen, istenen bir durum. O dönemin işte dediğim gibi aktivist ruhuna da çok uygun. Ve o dönemde gençliğin de dahil olduğu bir Teach In hareketi başlatılıyor. Bu Teach In hareketi Dünya Günü'yle birleştiriliyor ve Dünya Teach In Günü olarak aslında ilk olarak belirleniyor. Ne demek Teach In Günü ve neden 22 Nisan? 22 Nisan üniversitelerin o dönemde ilkokulların, ortaokulların ve üniversitelerin tatil yaptığı bir dönem. Ve Gary Nelson şöyle düşünüyor. Biz bu farkındalığı, hava, su kirliliğine yönelik bu farkındalığı, çevresel kirliliğe yönelik bu farkındalığı yaymak durumundayız. Bu yüzden okulların tatil olduğu bu dönemlerde bizim okullara gidip insanları eğitmemiz lazım diyor. Teach In hareketi yerinde eğitim hareketi olarak düşünülebilir ve üniversitelerde, ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde başlayan bu hareket bütün Amerika'da yayılıyor ve o dönem için çok büyük bir 200 bin kişinin ilk olarak katılımıyla başlayan bir harekete dönüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün eyaletlerinden herkes bu kirlilik sorununa dikkat çekmek ve o dönemki hükümetlerin bir eylem planı hazırlaması, önlem alması için bu harekete dahil oluyorlar. Görmüş olduğunuz fotoğraflar 1970'teki 22 Nisan'daki Dünya Günü'nün kutlanmasına dair ilk fotoğraflardan.
Dünya Günü böyle başlıyor. Dünya Günü'nün başlaması gerçekten de önemli bir hareket. Çünkü Dünya Günü'nün bu başlamasından, yani ilk start verilmesinden sonraki dönemde her yıl olarak, düzenli olarak kutlanıyor. Günümüzde dünyanın her yerinde bir hareket haline dönüşmüş Dünya Günü. Dünya Günü'nün organizatörü olarak bugün dünyagünü.org organizasyonu, bir saniye geçişleri yapamadım ekranda. Dünyagünü.org, earthday.org sitesi bu organizasyonu üstleniyor. Şimdi 1970'lerdeki hareketten sonra Nisan'daki hareketlerin sonucunda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk çevre koruma örgütü diyeceğim, başlatılıyor ve resmi olarak kuruluyor ve çalışmalarını çevrenin korunması, Amerika'da çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere harekete geçiyorlar. Earth Day.org'da doğrudan Dünya Günü için hazırlanmış bu konudaki dünyadaki yani dünyanın her yerinde kutlanan Dünya Günü organizasyonlarının küratörlüğünü yüklenen organizasyon. Temayı da her yıl bunlar belirliyorlar. Bu seneki tema Invest in Our Planet teması. Ve şöyle bir tema videosu hazırlamışlar. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Onu şurayı bir hareketlendirelim. Evet. Şöyle küçücük bir videoları var. Bu seneki temayla ilgili. Evet. Bu seneki temalarının başlığı gezegene yatırım yap teması. Gezegene yatırım yapla neyi kastediyoruz? Bu arada geçtiğim sayfaları kapatarak böyle kendi yükümü azaltmaya çalışayım. Ee, Gezegene yatırım yapla neyi kastediyoruz? Gezegene yatırım yapın ana teması aslında yeşil ekonomilere geçiş. Yeşil ekonomi nedir? Yeşil ekonominin mantığı nedir? Aslında yeşil ekonomi denildiğinde sanki şöyle gibi anlaşılıyor. İşte yeşil pazarlama teknikleri gibi anlaşılıyor. Yeşil ekonomi elbette bu değil. Bu seneki Dünya Günü ile ilgili, Dünya Günü geçtikten sonra bana ulaşan okuma fırsatı buldum. Bir yazı vardı Medium.org'da. Yazan kişi Tim Shelby miydi? Hemen açmıştım. Tim Smedley. Hani şöyle bir yazı yazmış. Aslında o yazıyı okuduktan sonra hani biraz da aslında işe dikkat çekmek için, ama neden Dünya Günü'nden nefret ediyorum? Bir çevre yazarının düşünceleri diye bir yazı yazmıştım Smedley Medium.org'da ve artık Dünya Günü'nün şöyle herkesin anlayabilmesi için Türkçe'ye çevirerek devam edeyim. Dünya Günü'nün göstermelik, kibirli ve acınası bir şekilde minimal bir olaya dönüştüğünü ifade eden böyle bir yazısını okudum. Gerçekten de çok çarpıcı tespitleri var. Örneğin işte neden Dünya Günü'nden nefret ediyorum derken, işte Dünya Günü'nün göstermelik diğer herhangi bir gün haline geldiğinden bahsetmiş. Yani mesela onlar için tabii ki 23 Nisan daha az anlam taşıyan bir gün, ama Dünya Günü'nden sonra işte Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü'ne geçiyoruz diyor. İşte 2 Mayıs'ta da Dünya Ton Balığı Günü'nü kutladık diyor. Yani herhangi bir güne mi dönüştü diyor. Aslında Dünya Günü'nün çıkış noktasını, katılan insanların kalabalığını düşündüğünüz zaman, o dönemin aktivizmi ne düşündüğünüz zaman, eylemin ne kadar etkili bir güç olduğunu gördüğünüz zaman, gerçekten de bugün Dünya Günü'nde biz ne yapıyoruz ya da dünya için ne yapıyoruz sorgulamaya
sorgulanmaya değer bir hal alıyor. Tespitlerinden bir tanesi şöyle, örneğin Dünya Günü ile ilgili mail kutuma düşen reklamlardan bazılarını paylaşmak istiyorum sizinle demiş. İşte bez çanta satmaya çalışan ya da yeşil ticaret yaptığını, yani temiz ticaret yaptığını iddia eden şirketlerin reklamlarının görmüş ve şey diyor, yani bütün bunlar aslında sizlere hala ihtiyacınız olduğunu düşündürdükleri eşyaları almanız, bunun için bunun üretimi için bir para ödemeniz ve bir bedel ödemeniz, ayrıca bunun taşınması için, kargosu için bir para ödemeniz gerektiğini söyleyen şeyler diyor. Yani hala yeşil ekonomi adı altında ya da yeşil pazarlama adı altında Dünya Günü'nde bile dünyayı yok etmenin bazı adımlarını atmanın peşindeyiz diye. O yüzden Dünya Günü'nden nefret ediyorum demiş. Ama Dünya Günü için bu kadar olumsuz olmaya gerek var mı? Ya da yeşil ekonomi gerçekten sadece temiz üretilen ürünleri satın almak mı? Bunu tekrar düşünmek gerekiyor. Yeşil ekonominin ne olduğunu ben çok derinlemesine girmeyeceğim. Bunu muhtemelen iktisadi idari bilimlerden hocalarımız çok daha iyi anlatabilirler. Yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomiyi. Ama sizlere bu konuyu derinlemesine anlatan bir kaynak önermek istiyorum. Evrimağacı.org'da beni aforoz edecekler bu şeylerden sonra, paylaşımlardan sonra, yeşil gazeteler, evrim ağaçları falan, ama ben yine de doğru bildiğim yoldan gideyim. Yeşil ekonomi nedir? Giderek büyüyen ekonomik, toplumsal ve ekolojik krize karşı işlevsel bir çözüm olabilir mi? Diye bir Şölen Hocaoğlu ve Çağrı Mert Bakırcı'nın, Şölen Hocaoğlu'nun yazar olduğu bir yazı var. Bu yazıyı okumanızı isterim. Oldukça kapsamlı, yeşil ekonominin ne olduğunu anlatan bir yazı. Yeşil ekonomi ve evrim ağacı dediğiniz zaman bu yazıya kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Temel olarak bu yazıda neden bahsediyor? Yeşil ekonominin ortaya çıkışından bahsediyor öncelikle. Daha önceki ekonomilerin nasıl işin çevresel boyutunu düşünmeden hareket ettiklerini, örneğin işte sınırsız bir kaynağa sahipmiş gibi doğayı tüketerek ve doğaya atık bırakarak bir ekonomik büyümenin peşinde olduğunu söylüyor. Gerçekten de dünya hareketinin de ortaya çıkmasını, dünya gününün de ortaya çıkmasını sağlayan sebeplerden biri bu. Çok ciddi bir kirliliğe yol açan bir sanayiden bahsediyoruz ekonomik büyüme uğruna. Bundan sonra aslında yeşil ekonomi giderek bu ekonomilere tezat olarak ortaya çıktığından bahsediyor ve yeşil ekonomi sadece doğayı düşünerek üretim yapmak değildir diyor. Yani doğayı düşünerek üretim yapmak bu işin sadece aslına bakarsanız bir boyutu. Yani atık üretmeden bir üretim yapmak ya da atık oluşturmadan bir üretim yapmak bu işin sadece bir boyutu. Başka bir boyutu ise bu işte çalışanlara adil iş imkanları sağlamak. Örneğin yeşil ekonomide dinlenme hakkı bir insani hak olarak görülüyor. Sadece sınırsız ekonomik büyümek için çaba göstermek ve bunun insanları inanılmaz çalışma saatleri boyunca çok yoğun, çok zor koşullarda çalışmak zorunda kalmasını neden olmak, atık üretmeseniz bile yeşil ekonomi olarak değerlendirilmiyor. Dolayısıyla insana değer veren, doğaya değer veren, doğayı kirletmeden ve doğadan en az kaynağı kullanarak üretim yapan, insana en yakışan işi ve ekonomik imkanları sağlayan ekonomi modeline yeşil ekonomi diyoruz. Bu işin bir başka boyutu da şu: yeşil ekonominin ana hedefi büyümek değil. Hatta en önemli iki temasından bir tanesi büyümemek üzerine. İkincisi ise küçülmek üzerine. Büyümemekle kastettikleri şey, büyümek uğruna doğayı yok edecek bir sisteme dönüşmemek, insanlık dışı uygulamalara izin vermemek anlamına geliyor. Küçülmek ise mümkün olan en az kaynağı kullanmak anlamına geliyor. Dolayısıyla
Bu senenin teması genel olarak gezegene yatırım yap da yeşil ekonomilerin desteklenmesi ve buna yönelik uygulamaların, politikaların, ekonomik sürecin başlatılması için eyleme geçmemiz üzerine gerçekleşiyor. Yeşil ekonomiyi insanlığa ve doğaya en yakışan ekonomi modeli olarak temalandırdığı için Invest in Our Planet, gezegene yatırım yap teması bunu ön plana çıkaran bir tema haline geliyor. Burada sorgulamamız gereken en önemli şeylerden biri, biz hemen bir seçimin arifesindeyiz. Ne kadar bu tür ekonomileri konuşuyoruz? Ne kadar doğaya az zarar veren ekonomiyi destekliyoruz? Ya da çevre üzerine politikacılarımız hangi vaatlerle geliyorlar? Bunu kişisel olarak değerlendiriyor muyuz? Buna bir bakmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de dünyada olduğu gibi önemli bir iklim krizinin eşiğinde, kuraklığın eşiğinde iklim krizine bağlı olarak, ayrıca nüfus artışından kaynaklı olarak kaynaklarını giderek hızla tüketmekte. Toparlamak gerekirse sahip olduğunuz her şey en sürdürülebilir olan ekonomiyi desteklemektedir. Yeni şeyler alarak yaptığınız her türlü gereksiz harcama yine iklim krizine bir karbon ayak izi bırakmaktır. O yüzden bu Dünya Günü'nde biraz ne kadar yeşil ekonominin farkındayız, ne kadar gezegene biz yatırım yapıyoruz ya da kendi alışkanlıklarımızı bu anlamda ne kadar değerlendiriyoruz, bunu sorgulamak üzerine bir gündü. Bu temayı ben de sizlerle Yeşil Kampüs'te paylaşmak istedim. Bu fırsatı veren Vesile hocamıza çok teşekkür ediyorum ve yardımcı olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. E, Kalan 3 dakikalık bir zamanımız var ama sormak istediğiniz, böyle kısaca anlatabileceğim, aslında çok fazla anlatacak şey vardı ama kısaca anlatabileceğim bir şeyler varsa sorularınızı da almak isterim. Bu kısa vakitte çok güzel özetlediniz hocam. Çok faydalı oldu benim açımdan da. Eminim izleyen herkes için de çok faydalı olacaktır. Soru sormak isteyen varsa, sorusu olan varsa ya da katkı sunmak isteyen varsa söz hakkı alabilir. Yoksa bana 1-2 dakika daha kalıyor. Ben Evet hocam, teşekkür siz ederim hocam. kullanabilirsiniz bu 1-2 dakikayı. Sizinle hemen şöyle hızlıca bir kaynaklarımı paylaşmak istiyorum o halde. İnternet dışında ayrıca sizinle birlikte internet paylaşımını hemen bir kapatıyorum. Birkaç kitap önermek istiyorum. Bu kitaplardan en önemlilerinden bir tanesi Yeni İnsan yayınları, genellikle çevreyle ilgili önemli yayınları barındıran bir kitap evi. Yeni İnsan Yayın Evi'nin Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik kitabını tavsiye ederim. Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın ve Gülün Yücel'in daha önce yazmış olduğu yazıların bir derlemesi ama konuyu çok net özetleyen, kısa bölümlerle farklı boyutlarıyla iklim değişikliğini ele alan bir kitap. Ayrıca Profesör Doktor Levent Kurnaz hocamızın yine iklim değişikliği üzerine olan kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü olayın boyutlarına hepimiz tahayyül edemiyoruz. Çünkü iklim dediğimiz zaman çok uzun vadede gerçekleşen olaylardan bahsediyoruz. Ama etkilerini yaşamaya çoktan başladık. En yakın örnek belki de Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü deprem olayından sonra arkasından yakın zamanda yaşanan fırtına, hortum olayı. Bu tür olaylarla, daha önce fırtına, hortum Türkiye'nin bir gerçeği değildi. Değişen iklim koşullarının etkisiyle bunu yaşıyoruz. Bir başka etkisi de kuraklık olacak, çok yakın zamanda yaşayacağımız. Bunların nasıl oluştuğunu anlamak için güzel bir kaynak. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve dakikadan az kalmış. Biz teşekkür ediyoruz Tekrar hocam. görüşmek dileğiyle. Ee, Emeğinize, ağzınıza sağlık. Ee, Bence çok güzel, çok faydalı bir 22 Nisan Dünya Günü etkinliği oldu. İzleyenlerin de keyif alacağına şüphe yok. Çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler.